29 Haziran 2021 tarihinde Bursa'da Yunuseli Havaalanı'nda bir kaza gerçekleşti. Aslında bu kaza geliyorum demişti ama bazı önlemler, bazı uyarılar hiç de dikkate alınmamıştı. İşte bugün bu kazayı konuşacağız. Hadi gelin başlayalım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha kaza inceleme videosuyla sizlerle birlikteyiz. Uzun zamandır Ulaştırma Bakanlığı Kaza İnceleme Dairesi tek tükte olsa bir takım kaza raporlarını yayınlamaya başladı. Bunlar aslında çok da böyle ayrıntılı bir şekilde NTSB'nin web sitesinde göreceğiniz türden kaza raporları olmaktan son derece uzak ama en azından bazı konularda bize bilgi vermesi açısından da yine de aydınlatıcı. İşte bugün bu kazalardan bir tanesinden söz edeceğim. 29 Haziran 2021 tarihinde Bursa'da Yunuseli'nde, Bursa'yı bilenler bilir, şehrin artık neredeyse içinde kalmış bir havaalanıdır bu havaalanı. Hatta teknik tabir olarak buraya da Yunuseli iniş şeridi tabirini kullanmış Ulaştırma Bakanlığı. Çünkü bunu artık bir havaalanı statüsünden çıkarmış olsalar gerek. Ancak burada hala uçuş eğitimi veren bir takım firmalar var. Uçuşlar yapan bazı özel kuruluşlar ve kişiler var. İşte bu nedenle de buraya uçuş şeridi adı verilmiş Ulaştırma Bakanlığı'nın bu raporunda. Bu raporda incelediğiniz zaman aslında bundan birkaç yıl evvel benim size ayrıntılarıyla anlattığım ve hatta kaybettiğimiz Ataberk Gökmen'in babası Ahmet Gökmen'i konuk ettiğim bir videoyu aklınıza getirmek istiyorum. Çünkü bu kaza ile o kaza arasında baya bir paralellik var. Alınmamış dersler var. Hani derler ya, havacılıkta kurallar kanla yazılmıştır diye. Ne yazık ki burada kanla hiçbir şey yazılmamış. Her şey olduğu gibi devam etmiş. Şimdi gelelim kazanın ayrıntılarına. Dediğim gibi 29 Haziran 2021 tarihinde bir PIC uçuşu adında gerçekleştirilen bir uçuştan söz ediyoruz. Şimdi Türkiye'de havayolu pilotluğu son derece popüler hale gelince eğitim alan bazı arkadaşlar da PPL yani özel pilot lisanslarını aldıktan sonra saat doldurma amacıyla bir takım uçuşlar yapıyorlar. Bunu sağlayan bir sürü firmalar var. Aslında bu bazı uçuşların yalnız yapılması gerekirken yine de yanlarına bir öğretmen veya bir safety pilot, ikinci bir pilot konuyor ve o uçakla o şekilde uçuluyor. Bunun bir takım ticari nedenleri olduğu gibi aynı zamanda kendi ürettikleri pilotların uçuş yeterliliğine pek de güvenmeyen şirketlerin yapmış olduğu bir önlem bu. Bu konuda sizinle apayrı bir video yapmıştım. Onu isterseniz burada izleyebilirsiniz. Ama gelelim bugünkü konumuza. Baktığınız zaman rapora bunun Cengiz Topel, Kocaeli'ndeki Cengiz Topel Havaalanı'ndan kalkan bir uçuş olduğunu, oradan başlayan bir uçuş olduğunu görebilirsiniz. Bu uçakta görev yapan 2 tane pilot var. Bunlardan bir tanesi gerçek anlamda PIC uçuşunu gerçekleştirmek üzere olan bir PPL sahibi bir arkadaşımız. Henüz daha 69 saati var ve bu arkadaşımız 69 saatin üzerine saat eklemek için bu uçuşları yapıyor. Kalkıştan önce gideceğiniz meydanlar hakkında bilgi edinmeniz lazım. Bunlar nedir? Meydanın özellikleri, pistleri ne yönde, trafik ne taraftan işliyor, meydana girişler çıkışlar, trafik açısından, hava trafiği açısından söylüyorum. Nasıl olacak? Bunların belirli şartlarda yerine getirilmesi lazım. Bu meydanlarda bu işlerin nasıl yapıldığını önceden öğrenmeniz lazım. Onun dışında yapmanız gereken şeylerden bir tanesi de o meydanlarla ilgili hava durumu bilgilerine ulaşmak. Şimdi demiştim ya, bu Yunuseli artık iniş şeridi diye geçiyor. Yunuseli ile ilgili hava raporu almak neredeyse imkansız. Ancak orada gideceğiniz bir insana telefon açıp abicim Yunuseli'nde hava nasıl bugün demeniz filan gerekiyor. Ama onun dışında Bursa'daki artık hava yolları uçuşları için kullanılan Yenişehir Havaalanı'nın havasını almak ve oradaki havanın nasıl olacağını öğrenmek de mümkün. Ancak 2 ayrı meydan olduğu için de orada geçerli olan bir
rüzgar durumu ve hava durumu Yunuseli'nde geçerli olmayabiliyor. Ancak bir uçuş olarak, yedek meydan olarak yine de bu Yenişehir Havaalanı seçilmiş. Raporda görüyorsunuz, buradan görselleri de ekleyeceğim. Uçuşun parkuru aslında uçağın verilerinden elde edilebiliyor. Uçakta cockpit voice recorder veya flight data recorder türünden büyük şeyler yok. O ancak büyük uçaklarda olan bir şey. Bu bir Cessna 172 uçağı. Şimdi Cessna 172 uçağı deyince sevgili Ataberk'i kaybettiğimiz kaza da başka bir Cessna 172 idi. Bunların arasında hani Cessna'lar çok kötüdür filan türünden bir paralellik kurmak istemiyorum ama orada yine de bir paralellik var. Ona ilerleyen dakikalarda değineceğim. Dediğim gibi pilotlardan bir tanesi uçuş eğitimini görmek, uçuş eğitimini pekiştirmek amacıyla saat dolduran bir arkadaşımız. Bu arkadaşımız ilk lisansını 12 Ekim 2020'de almış. Daha sonradan bu arkadaşımız işte Haziran ayında PPL'ini aldıktan sonra uçuş tecrübesini arttırmak için değişik uçuşlar yapıyor. Onun dışında Commercial Pilot's License'a, yani bir ticari pilot lisansına sahip olan başka bir arkadaşımız da bu diğer arkadaşımıza bir safety pilot görevi görüyor. Yani daha deneyimli bir insan. İşte onun yaptığı hatalarda müdahale edecek. Onun yaptığı bir takım yanlışları düzeltecek. Hani neredeyse bir uçuş eğitimi verecek bir pilot. Aynı zamanda bu arkadaş da uçuş saati doldurması zorunda olduğu için kariyerinde ilerlemesi açısından o da işte bu uçakta beraberinde geliyor. Ama burada bir takım sorunlar var. Şimdi her şeyden evvel Uçuş Akademisi Havacılık Eğitim AŞ'ye kayıtlı bu uçak. Bu uçak aynı zamanda işletmecisi de MF Havacılık Otomotiv Ticaret Anonim Şirketi'ne ait. MF aslında Türkçe söyleyecek olursak. Şimdi bu dediğimiz gibi 69 saatlik uçuş saati olan arkadaşımızın yanında refakatçi olarak binen safety pilot, ne yazık ki bunun raporda uçuş saati belli değil. Yani bir kaza araştırma raporu hazırladığınız zaman bir pilotun uçuş saatini yazıp diğerinin yazmamak bence biraz abesle iştigal olmuş. Bu raporun eksikliklerinden bir tanesi ki raporda bu türden bir sürü eksiklikler de yok değil. Şimdi bu arkadaşlar Yunuseli'ne geliyorlar. İşte dediğim gibi parkuru da koyacağım ekrana. Parkurda raporda yayınlanmış. Cengiz Topel'den kalkıyorlar. Cengiz Topel'den kalktıktan sonra Yunuseli Havaalanı'na geliyorlar. Fakat oraya geldiklerinde rüzgarın beklediklerinden biraz daha güçlü, biraz daha fazla yön olarak değişken ve aynı zamanda da rüzgar hızının hamleli. Yani zaman zaman 10 mile, zaman zaman 20 mile kadar çıkan bir rüzgar olduğunu görüyorlar. Tabii böyle bir durumda 69 saati olan bir arkadaş tabii ki kendisine güvenebilir. PPL sahibidir, inebilir ama eğer durumlarda kendisinin sınırlarının ötesinde bir durumdaysa pas geçmesi gerekir. Nitekim bu arkadaşlar da gerçekten öyle yapıyorlar. Tabii dediğim gibi bunda cockpit voice recorder veya FDR olmadığı için çok ayrıntısını görmüyoruz. Yani burada arkadaşımız yüksek mi kaldı? O yüzden mi pas geçti? Rüzgar durumunu mu beğenmedi? O yüzden mi pas geçti? Bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Bu arkadaşımız pas geçme kararı alıyor ve bu pas geçme kararı da gerçekten bence doğru verilmiş bir karar. Çünkü saatiniz ne olursa olsun, deneyiminiz ne olursa olsun eğer iniş şartlarını beğenmiyorsanız mutlaka ve mutlaka pas geçmeniz gerekiyor. Şimdi uçağa biraz geri dönelim. Cessna 172 zamanında benim de çok uçtuğum, benim de işlettiğim bir uçak. Buradaki Lycoming motoru aslında sadece Cessna'larda değil, benim de zamanında sahibi olduğum, işlettiğim Piper'larda da kullanılan Lycoming 320 D2G diye tabir edilen son derece popüler, bütün genel havacılık uçaklarında fazlasıyla kullanılan bir motor. Ben de bu motorla bayağı yakinen işletmeci olarak aşinayım. Şimdi ben Piper Warrior'ımı ilk Piper Warrior'ımı aldığım zaman bende bu motor vardı. Ve aynı zamanda bu motor, Lycoming motoru Cessna 172'lerin M modellerinde de kullanılan motordur. Ve bu motorun aslında Lycoming tarafından verilen bir STC'si vardı. STC'nin İngilizcesi Supplemental Type Certificate. Yani siz motorun asıl üretilmiş olan amacının dışında bir takım şeyler yapacağını da FAA'ya kanıtlarsanız eğer FAA bu asıl üretilmiş şartların dışında da işletilmesine, çalıştırılmasına izin veriyor demektir. Bunu en kolay böyle açıklayabilirim. Peki burada alışılmışın dışında olan şey ne? Motorun buradaki STC'si araba benziniyle de çalışmasına müsaade eden bir STC. Yani siz bu sertifikayı aldığınız zaman araba benzini koyabiliyorsunuz. Ama bunun bir takım şartları var. Şimdi yapılan raporda söylenen şey bu uçak TC-100 bir bidon 180 litre 95 oktan benzin yüklenmiş Cengiz Topel'den kalktığı zaman, kalkmadan önce. Şimdi 95 oktan benzin arabada süper
süper benzin olarak kullanılan bir benzin. Dolayısıyla siz arabadaki benzini bu motorda kullanabiliyorsunuz dendiği zaman gidip de herhangi bir benzinciden yakıt alıp kullanmak pek mümkün değil. Neden diyecek olursanız bu STC'nin bir takım şartları var. İşte bu STC'nin bu şartlarını ben işletmeci olarak zamanında yerine getiremediğim için Amerika'da uçuş okulu işletirken ben bu motorda sürekli olarak avgaz kullandım. Nedir bu şartlar? Her şeyden evvel araba benzininde, kullandığınız araba benzininde etanol olmaması lazım. Bir, bu günümüzde çok zor bulunan bir şey. Özellikle de benzin fiyatları arttığı zaman etanol hem yakışı, motordaki yakımı daha çevre dostu yapmak hem de maliyetleri düşürmek amacıyla kullanılan bir kimyasal bir madde. Yanılmıyorsam Mısır'dan elde edilen bir şey bu. Dolayısıyla böyle bir benzini bulmak benim işletme yaptığım Amerika'da çok zordu. Türkiye'de de o kadar kolay bir şey olduğunu zannetmiyorum. Şimdi burada bir parantez açıyorum. Uçağın bakımıyla ilgili. Yapılan raporda, yazılan raporda diyor ki işte bu uçağın bakımı son derece doğrudur. Bütün bakımı yapılması gereken bütün parçalarının bakımı yapılmıştır. Ve burada bir parantez açıyorum sizlere. Motorun saatinden, uçağın saatinden bahsediliyor. Şimdi buradan okuyorum. Uçağın saati 7873 saat ki 1970'lerde üretilen bu uçak için çok da fazla bir saat değil. İyi bakılan bir uçak her zaman için size iyi bir şekilde uçmayı sağlayabilir. Bu konuda sorun yok. Şimdi time since overhaul motorun rektifiye edilmesinden sonraki geçen zaman. Bu motorlar, uçak motorları 2000 saat, 2200 saat gibi sınırları vardır. Eğer siz bunları uçuş eğitiminde kullanıyorsanız bu saatleri geçmeniz pek önerilmez. Eğer bu uçakları siz kendi amacınız için kullanıyorsanız isterseniz 3000 saate kadar uçurun, hiçbir sorun olmaz. Şimdi bu uçakların ben aslında bu kaza olduktan, bu rapor yayınlandıktan belli bir süre sonra işletmeciyle de görüştüm. Bana söylenilen bu uçağın motorunun rektifiyesinin çok kısa zaman önce yapıldığı, kazadan kısa zaman önce yapıldığıydı. Şimdi bu STC'yi dedim ya ben çok iyi biliyorum. Bu STC'nin size söylediği bir şey var. Eğer bu STC'li bir motoru yani araba motoru yakabilir sertifikasına sahip bir motoru siz overhaul'a yani rektifiyeye yollarsanız rektifiyeden geldikten sonra bu STC'nin izni ortadan kalkıyor. Dolayısıyla siz daha önceden araba motoru yaktığınız bir motorda artık araba motoru yakmamanız gerekiyor. İşte burada çok önemli bir fark var. Ne yazık ki burada Cengiz Topel'den yine bir araba motoru kullanılmış. Onu maalesef çok büyük bir göz ardı olarak görmek mümkün. Şimdi araba motorunu siz uçak motorunda bu şekildeki bir uçak motorunda kullandığınız zaman olabilecek sorunlar nedir derseniz eğer araba motorunda çok daha fazla su tutma özelliği olduğu için motorun içerisinde aksamlarda paslanma çok çabuk meydana gelebilir. Aynı zamanda vapor lock denilen bir takım sorunlarla da karşılaşabilirsiniz. Bu motorun içerisinde sıkışmış kalmış olan normal suyun, birikmiş olan suyun daha sonra sıcak havayla beraber buharlaşıp bir buhar parçası ortaya çıkarması sonucunda da olan bir şeydir. Şimdi bu arkadaşlar dedim ya ne olduysa oldu Yunusel'inde pas geçmek zorunda kaldılar. Bu arkadaşlar pas geçtikten sonra 500 fit ila 700 fit civarında motor arızası yaşıyorlar ve arkasından da ne yazık ki uçağı pistin veya havaalanının 700 metre doğusunda bir yere zorunlu olarak indirmek zorunda kalıyorlar. Ama ne mutlu bize ki ikisi de ufak sıyrıklarla bu kazadan kurtuluyorlar. Bu geçtiğimiz yaz Bursa'da başka bir kaza daha olmuştu. Oradaki pilot arkadaşlar ne yazık ki bu kadar şanslı değillerdi. Şimdi raporu ben aşağıda size vereceğim. Ondan sonra siz bu raporu okuyun. Bir uçak kiraladığınız zaman nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bu konuda gerçekten güzel bir rapor. Aynı zamanda bir takım işletmeci tarafından teknik bir takım aksaklıklardan söz ediyor rapor. İşte sigortanın doğru düzgün yapılmamış olması, sigortada uçağın işletilmesinin sadece bir pilot tarafından yapılacağı ama neden 2 tane pilot olduğu vesaire türünden işletmeye yönelik bir takım eleştiriler de getiriyor rapor. Bunu da görebilirsiniz. Bu aslında işletmenin kafa yapısı açısından da size bir bilgi verebilir. Dolayısıyla siz burada eksikliklere bakarak eğer siz uçucu bir arkadaşsanız ve PIC uçuşu yapacaksanız gidip de en ucuz neresi yapıyor diye değil, en doğru neresi yapıyor diye gerekirse de 3-5 kuruş fazla vererek oralarda yapmanızda yarar var. Çünkü sonuçta hayat sizin hayatınız. Hayata bir defa geliyorsunuz. Reenkarnasyona inanıyorsanız o başka tabii. Ama bir tane hayatınız var. Cebinizdeki paradan biraz daha fazla gittiği takdirde bu hayatınızın eğer devam etmeniz ve daha sonra da bir pilotluk kariyerine sahip olmanız mümkün olacaksa
Neden olmasın? Dediğim gibi bu raporda alınacak dersler var ama ne yazık ki uzun zamandır bu raporları ben okuyorum. Bu raporlarda ortaya çıkan bir takım bilgiler de ne yazık ki çok eksik. Örneğin bu yakıt sorunu çok büyük bir sorun. Ekleri bu raporların ne yazık ki yayınlanmış değil. Burada ekler bölümü var. Pasta olan eklerden bahsetmiyorum. Bu raporun ekleri. Ekler bölümündeki olan hiçbir ekler rapora eklenmemiş durumda. Burada önemli olan örneğin ODTÜ'nün Petrol Araştırma Merkezi raporunu ben çok merak ediyorum. Ama yine de dediğim gibi yeni overhaul'dan geçmiş bir uçağın motorunun STC'nin de tekrar devam etmesi mümkün değil. O STC'nin tekrardan uygulanması gerekiyor o motora. Onun dışında bir takım eksiklikler yok değil işletmeciler tarafından. İşletmecinin yaptığı hataları da burada görebilirsiniz. Onlara ayrıca da değinmeyeceğim. İşte bunları göz ardı etmeden bundan sonra yapacağınız PIC uçuşlarını da ona göre seçin. Firmaları da ona göre seçin. Böyle uçaklarla, böyle işletmelerle uçmayın. Umarım bu video sizi biraz daha aydınlatmıştır uçuş güvenliği konusunda. O zaman bir like'ınızı alırım videoyu da sevdiyseniz. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sosyal medyada özellikle de Instagram'da da beni takip etmeyi unutmayın. Bambaşka Kaptan Baha videolarında görüşmek üzere. Mutlu kalın, esen kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın ve hayatta kalın. Görüşmek üzere.